Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere 4 yapraklı yonca börek tarifim var. Bu böreği gördükten sonra herhalde başka börek tarifi aramayacaksınız. Son derece kolay ve pratik. Üstelik de bir o kadar lezzetli. İster bayrama, ister sahura, ister temcide, isterseniz de misafirlerinize yapıp hazırlayabileceğiniz harika bir börek. Nasıl hazırlanır, nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim arkadaşlar. Evet, böreğimizi hazırlamaya başlıyoruz. Kabımın içine ilk önce sosunu hazırlayacağız. 1 bardak süt. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Göz ayarı da tuz ilave ediyorum. Tuz ölçüsü kendi kafanıza göre atın arkadaşlar. Ağız tadınıza göre. Çırpıcı ile güzelce çırpıyoruz. Çok çabuk hazırlanan bir börek. Üstelik de çok lezzetli, çok gösterişli bir börek oluyor arkadaşlar. Evet, sosunu hazırladık. Şimdi böreğin iç malzemesi için ne gerekli? Ben peynirden yapacağım. Beyaz peynir rendeledim. Ama patatesli, soğanlı her tür malzemeden bu böreği yapabilirsiniz. Sadece içine bir miktar karabiber ilave ediyorum. Başka malzeme ilave etmiyorum. İsteğe bağlıdır. İsteyen istediği malzemeyi koyabilir. Evet, iç malzememiz de hazır. Şöyle kenara alalım. Şimdi böreği hazırlamaya geçelim. 4 adet yufka kullanacağız. Yeterli. Kişi sayısına göre de yapabilirsiniz bu böreği. Evinizdekilere göre de yapabilirsiniz. Her insan başına bir tane yufka hesabı yapabilirsiniz. Verdiğim ölçüler 4 adet yufkaya göredir. Birebir iyi gelir. Fazla gelmez. Şimdi bir tanesini yufkanın açıyorum. Yufkam günlük yufkadır. Paketlerde satılan değil, yufkacılardan aldım. Taze yufkadır arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosu şöyle bir kaşık yardımıyla yufkanın üzerine serpiştiriyorum. Azar azar, çok fazla da şokur şokur su yapmayacağım. Çünkü taze günlük yufka olduğu için fazla sos kaldırmayacaktır. Ama paketlerde yufka kullanırsanız biraz sosu çokçana dökün. O zaman gerekli onlar. Çünkü kuru oluyor. Haftalarca durduğu için. Günlük taze yufka yaparsanız çok fazla da sosa batırmayın. Bir fırça yardımıyla sosu yufkanın üzerine güzelce sürdük. Şöyle karşılıklı bakın arkadaşlar, parmağımız ile orta yerine birleştireceğiz. Evet, iki taraftan bakın birleştirdik. Şimdi diğer taraflardan da aynı şekilde birleştiriyoruz. Ortada topluyoruz. 4 adet yufkayı, yaprağı hazırlayacağız. Bakın 4 adet yaprak oldu. Ortada topladık. Bir yaprağını şöyle içine doğru katlıyoruz. Sosun üzerine koyuyoruz. Peynirden şöyle göz ayarı koyuyorum. 4 adet yufkaya bu peyniri ayarlayacağım. Yani pay edeceğim. Biraz peynir koydum. Şimdi diğer yapraklarını da peynirin üzerine kapatıyorum. Bakın 4 adet yaprağımız var. Ve tek tek üzerine kapatıyoruz. Bu aşamada sos dökmüyorum. Gördüğünüz gibi kapattık. Şimdi şeklinin bozulmaması lazım. Şöyle bir spatula yardımıyla bakın ters çevireceğiz. Şeklini bozmadan. Fırın tepsini de alayım, şöyle koyayım. Yağlamış olduğum fırın tepsim burada. İster yağlı kağıt serin, ister yağlayın, benim gibi hiç fark etmez. Ters çevirerek böreği fırın tepsimize koyuyoruz. Çok kolay, çok pratik, çok da çabuk olan bir börek. 10 dakika gibi bir zamanda bu böreği hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şeklini bozmadan yavaşçacık tepsimize koyduk. Şimdi diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayacağım. Bu aşamada hızlı çekime geçtim. Yine aynı şekilde diğer yufkaları da hazırlıyorum.
Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Abone olun ki ailemize siz de katılın. Günden güne büyüyen ailemizin bir parçası olun. Yayınlanan tarifleri ilk izleme şansına ulaşın. Birbirinden lezzetli ve nefis birçok tarif veriyorum kanalımda. Üstelik bu tarifler yazılı ve bol resimli olarak nefislezzettarifler.com web sitesinde yayınlanmaktadır. İster web sitemi ziyaret edebilirsiniz, ister buradan takip edebilirsiniz. Her aşamasını, her ayrıntısını sizlere birebir veriyorum arkadaşlar. Bakın, çok kolay ve çok basit. Misafirlerinize bu böreği yapın. İnanın görüntüsüne, lezzetine bayılacaklar. Bayramda da yapabilirsiniz. Sahurda, iftarda, gelen misafirlere her türlü börek gider. Evet arkadaşlar, 4 adet yufkayı yaptık ve çok az bir sosum kaldı. Şimdi bu sosumu da bir kaşık yardımıyla bakın üzerine şöyle pay ediyorum. Her birinin üzerine azar azar bu sosu ziyan olmaması için döküyorum. Çok az bir sosumuz kaldığı için bunu her birine pay ediyoruz. Muhteşem görünüyor. Görüntü süper arkadaşlar. Şuna bir bak, şuna bir bak dedirtecek kendine. Evet, burada benim daha önce yapmış olduğum tarifimden kalan, tatlımdan kalan çok az bir haşhaşım var. Onu ziyan olmaması için orta yerlerine şöyle çay kaşığıyla pay edeceğim. Çörek otu da koyabilirsiniz. Susam da koyabilirsiniz. Ya da hiçbir şey koymayabilirsiniz. Bu tamamen arzuya bağlıdır. Ben ziyan olmaması için bunu pay ettim her birine. Çok az bir haşhaşım kaldığı için. Bakın görüntü daha da güzelleşti. Böreğimiz hazır oldu. Şimdi böreğimizi pişirme aşamasına geçeceğiz. 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Çok fazla da çatır çatır yakmayalım böreği. Evet, gördüğünüz gibi böreğimiz fırından çıktı. Aldık. Muhteşem görünüyor. Şu anda çıtır çıtır bir börek arkadaşlar. Tabi durdukça, saatler geçtikçe yavaş yavaş yumuşayacaktır. Ama şu anda çıtır çıtır harika bir börek oldu. Evet. Sizlere bir tanesini çıkaracağım. Bakın şöyle bir tanesini çıkarıyorum. Bakın. Süper. Evet, servis tabağına alıyorum. Muhteşem görünüyor. İnanın. Ye beni diye yalvarıyor. Evet, şimdi şöyle keselim bakalım içi nasıl olmuş. İçini de görün. Daha sonra hani içini göstermiyor demesin kimse. Şöyle çıtır çıtır bakın. Çok fazla da aşırı kalın olmayan harika bir börek oldu. Evet, bakın süper bir börek hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu tarifi yapar hazırlarsınız. Çoluğunuza, çocuğunuza bu tarifi yedirirsiniz arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Paylaşın ki kanalımız günden güne büyüsün ve gelişsin. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Daha birçok yeni, güzel, özel tariflerde görüşmek üzere.